Sadece bir ay önce bu kavanoz bulanık bir çamur yığını gibiydi. Şimdi ise kendi kendini temizleyen, nefes alan bir ekosistem. Peki bu nasıl oldu? Gelin birlikte gün gün bu kavanoza neler değişti beraber izleyelim ve işe aldığım su bilimi uzmanının önemli bir hatayı nasıl düzelttiğini görelim. Ama şimdi başa dönelim. Bize biraz çamur lazım. Yağmur yağıyor. Özellikle de bugünü seçtim. Çünkü bize biraz da su birikintisi lazım. Güzel bir yer buluyorum ve kavanozumu koyuyorum. Bir kaşık yardımıyla tabandan biraz çamur kazıyorum. Bu arada yüzeydeki çürümüş materyallerden de biraz ekliyorum. Daha sonra plastik kepçemi kullanarak çamurlu yağmur suyuyla kavanozu ağzına kadar doldurdum ve kapağını kapattım. Eve geldik. Kavanozun içi tam bir felaket. Yüzeyde çok fazla çöp var. Çöp dediğim de çam pürleri ve çam pürlerinde reçine olabilir. Eğer reçine varsa suyu hemen bozabilir. Bu yüzden onları hemen çıkardım. Yılın bu zamanı polen çok yoğun. Dolayısıyla suyun üzeri polen tabakasıyla kaplı ve su aşırı bulanık, rengi kahverengi. Ertesi gün suyun rengi biraz açıldı. Polenler etrafa dağılmış, suyun tabanı çürük yapraklarla birlikte gizemli bir karasu gibi görünüyor. Ama bu bir karasu değil, sadece çamur bulanıklığı. Süreci hızlandırabilir miyim diye düşündüm. Bu yüzden diğer akvaryumumdan bir parça elodea bitkisi kestim ve onu buraya ekledim. Ama o da ne? Bitkiyle beraber kavanoza bir salyangoz da girmiş ve yaşıyor. Ben onun burada yaşayıp yaşayamayacağını düşünürken o hemen suyun içindeki polenleri yemeye başlamış bile. Bir sonraki gün su daha da açıldı ve salyangozların 2 tane olduğunu gördüm. Tabanda da incecik bir tortu tabakası oluşmuş. Burada hiçbir hareket belirtisi yok. Ve eklediğim bitkinin de yaprak uçları erimeye başlamış. Sanırım yağmur suyu aşırı yumuşak geldi. Ama ben hiçbir müdahale yapmıyorum. Sadece gözlemliyorum. Camlarda hareket eden minik noktalar var. Ben şu an onları fark etmiyorum ama daha sonra fark edeceğim. Benim dikkatim suyun içinde çöken tortularda. Bu tortular bitkinin yaprağını tamamen kapatmış. Ben de bitkiyi hafifçe dürttüm. Tortular da yere düştü. Ama tortuların arasında salyangoz dışkıları da var. Bu obur salyangozlar durmadan bir şeyler yiyor. Bu yüzden taban da onların dışkılarıyla kaplanmaya başlandı. Ve su artık daha berrak bir hal almaya başlıyor. Toprakta hava kabarcıkları var. Bunlar neden oluşuyor hiçbir fikrim yok. Şunlara bir bakın. Bir sürü salyangoz dışkısı. Ben suyun seviyesine odaklanmışken odun ve polen parçalarının arasında bir hareket gördüm. Bu da ne? Suyun üzerinde yürüyor ve zıplıyor. Biraz araştırdım ve bunun bir su zıp zıp olduğunu öğrendim. Bunlar çok hareketli ve onu kadrajda tutmak neredeyse imkansız. Suyun derinlerinde ise beyaz garip bir oluşum var. Bunun da ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Zaman içinde salyangozlar ilginç bir taktik geliştirdi. Dipte takılıp yemeklerini yiyorlar, sonra kendilerini serbest bırakıyorlar ve astronot gibi uçarcasına yüzeye çıkıyorlar. Sanırım oradan biraz hava alıyorlar ve ardından tekrar serbest dalış yapıyorlar ve tıkınmaya devam ediyorlar. Bu arada tabanımız yosunlanmaya başladı. Bu salyangozlar için harika ek bir besin olacak.
Su zıpzıpı ise suyun yüzeyinde hala takılıyor. Üstelik yeni bir arkadaşı da var. Birlikte zıplıyorlar. Tabanda suda yüzen yeşil bir duman gibi yosun tabakası oluşmaya başladı. Akşam üzeri buraya vuran güneş ışığıyla birlikte bu durum daha da hızlanıyor sanırım. Bitkimiz Eladoya ise devasa bir sürgün çıkardı ve bu sürgün tabana doğru yola koyuldu. Su organik olarak çok zengin. Bu yüzden bitkimiz çıldırmış gibi büyüyor ve deli gibi fotosentez yapıyor. Taban artık yemyeşil oldu ve burada da gördüğünüz gibi birileri bunu birazcık yiyor sanırım. Biraz parçalara ayrılmış. O camdaki noktaları hatırladınız mı? Şimdi bu noktalara iyi bakın. Bunlar rastgele hareket etmiyorlar. Sürüler halinde cama yapışmışlar ve çok sistematik bir çalışma var gibi görünüyor. Eladio'nun sürgünü toprağa temas etmiş. Ama o da ne? Camda yürüyen bir solucan ve içindeki iki siyah organı açıkça görünüyor ve bu bir şey arıyor gibi ya da birini. Bu salyangoz ise çam pürünün üzerinde hassas bir şekilde yemeğini yiyor. Sanırım pürün sivri uç kısmını hiç sevmedi. Diğer minik canlılara ise aldırış bile etmiyor. Su zıpzıpları ise hala suyun üzerinde zıplıyorlar. Ve 15. günde su artık tamamen berrak. Kavanoz tam anlamıyla yaşıyor. Su seviyesi oldukça azaldı. Bu yüzden yavaşça biraz içme suyu ekliyorum ve bir şey denemek istiyorum. Suya karides yemlerinden bir iki parça attım. Bakalım bu yeme özel bir misafir gelecek mi? Çok fazla şey hareket ediyor ama yeme kimse gelmedi. Yemler de gün içinde yavaş yavaş parçalandılar. Ve su içindeki noktalar suya karıştı gibi ve artık onlardan çok daha fazla var. Yemler de suyun içinde zıplıyor gibi hareket ediyorlar ve zamanla bu yemler tamamen yok oldu. Bitkinin sürgünü toprağı deldi ve toprağın içinde uzamaya devam ediyor. Etrafında incecik tül gibi kökler oluştu. Buradaki obur salyangozsa çürümüş yaprağın son kırıntılarını afiyetle yiyor.
Çıkan oksijen baloncukları inanılmaz yoğun. Zaman içinde tabandaki yosunlar azalmaya başladı. Her yerde mikroorganizmalar var. Fakat salyangoz sayısı sadece 2. Toprağın altından da büyük büyük hava kütleleri çıkıyor ve bu çıkan gazlar toprağı havaya kaldırıyor. Tabana hiç toprak eklemedim ama toprağın seviyesi gitgide yükseldi. Su zıp zıplarımız artık yok. Nereye gittiler bilmiyorum. Ama sistem harika çalışıyordu. Ve zamanla tabandaki yosunlar tamamen yok oldu. Ben de bir su bilimi uzmanını işe aldım. Karşınızda Chico. Chico detaylı incelemeler yaptı ve sorunu hemen buldu. Aydınlatmanın su yüzeyini çok ısıttığını ve bu ısının ekosistemi bozabileceğini, dolayısıyla aydınlatmayı hemen yükseltmem gerektiğini söyledi. Ben de hemen bu öneriyi uyguladım. İpe gün ışığı veren lambaları geçirdim ve kavanozların hemen yukarısına astım. Özel bir sisteme gerek yok. Basit bir lambayla bu durumu çözdük. Şimdi bu kavanoz mikroorganizmaların ve salyangozların dünyası oldu. Ama bu sadece bir başlangıç. Bu minik dünyada denemek istediğim bir şeyler var. Ve diğer kavanozun hikayesi çok daha çılgın olacak. Bunu kaçırmamak için hemen abone olun. Görüşmek üzere.